Ben Yasin Taştekin, kimya mühendisiyim. 2014 yılında Baykan Denim ailesine dahil oldum. Yıkama müdürlüğü pozisyonunda görev almaktayım. Bizim üretimimizin tamamı %100 ihracattır. Avrupa piyasasına, Amerika ve Asya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Büyük firmalara, büyük müşterilere üretim gerçekleştiriyoruz. Baykan Denim olarak bizi tekstil camiasında diğer firmalardan ayıran kısmımız çok kısa sürede üretim gerçekleştirmemiz. Koleksiyonlarımızın %70'i kendi tasarımcılarımız tarafından tasarlanıyor. Bizim aylık 1 milyon adet üretim kapasitemiz söz konusu ve aylık 1 milyon aşkın aylarımız bile söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu ayda 1 milyon adet üretim tek çatı altında tek firmayız, onu diyebilirim size. Full otomasyon çalışıyoruz. Elyar'ın sıvı ve toz transfer hatlarımız mevcut. Bütün makinalarımızda mevcut bu, %100. Otomasyonlar olmadan önce misal Elyar. Ben kalitede standartı sağlayamıyordum. Kimyasal kullanımında fazla kimyasal verme. Şimdi fazla kimyasal verme ile kalmıyorsun, kaliteyi bozuyorsun. Kalite bozmak ne demek? Ürünü ikinci kalite çıkartıyorsun, fireyi artırıyorsun. Dolayısıyla kaybediyorsun. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bir işte insan inisiyatifi çok varsa bilin ki orada çok farklılıklar oluşacaktır. Şahsın psikolojisi bile değiştirebiliyor. Sonucu. Girdi aynı, çıktılar farklı. Dolayısıyla bu tür sistemler, bu tür yazılımlar, otomasyonlar insanın mümkün mertebe inisiyatifini ortada kaldırıyor. Hem fazla kimyasal kullanmıyorsun, yanlış kimyasal kullanmıyorsun, hem kaliteden ödün vermiyorsun. İlk çalışmaları yaptıktan sonra geri kalan kısmı tamamen otomasyona bırakıyorsun zaten. Ben bir örnekle modelleme yaptım, otomasyona bıraktım, sisteme bıraktım. Geri kalan ne yaptıysan sonuç hep aynı olur. Bir farklılık olmaz. Biz son dönemlerde bir deprem yaşadık biliyorsunuz. Bu depremden sonra benim yetkin insan bulma, yetkin çalışan bulma, usta bulmam çok zorlaştı. Birçoğu göç etmek zorunda kaldı. Bu sistem sayesinde o süreci atlatabildik. Son bir senedir bu sistem sayesinde bu süreci atlattık. Ve bunun yanı sıra eskiden şöyle bir durum oluyordu. Personel bir ürüne bir kimyasal sıralaması vardır, bir reçete vardır ellerinde. Bazen atlayabiliyordu. Ya da ben bunu verdim mi diye soruyordu kendi kendine. Unutuyordu o esnada. Vermiş miydim ya da arkadaşım mı vermişti diye bu şeyleri düşebiliyordu. Ama şu an öyle bir durum yok. Her şeyi görebiliyorsun, her anı izleyebiliyorsun. Getirdiği başka şeyleri size söyleyeyim. İzlenebilirlik. Eğer ki aylık 1 milyon üretim yapıyorsanız şayet manuel kontrol etmeniz çok zor maalesef. Elyar teleskopun faydaları, ben masa başında oturarak işletmeyi izleyebiliyorum, görebiliyorum. Benim bunu sahaya çıkmam gerekmiyor. Buna zaman harcamam gerekmiyor. Bu zamanları daha faydalı işlere harcıyorum. Elyar teleskopun başında bir tane mühendisim vardır. Anlık takip eder. En ufak bir şaşmada ya da manuel müdahalede direkt dur der. Trafik polisi gibi onu an müdahale eder. Kaza olmasın. Kaza olacak yani. Bu belli ki bu adım olmadıysa bir sonraki adımda kaza olacaktır. Dolayısıyla o an müdahale eder ya da bize geri dönüş yapar. Raporları anlık alabiliyorum. Görebiliyorum. Bugün ne yapıldı? Bu saate kadar ne yapıldı? Hangi makine ne verimle çalıştı? Ürünü riske sokacak bir hamle gerçekleşti mi? Hangi adama eğitim vermem gerekiyor? Çünkü bazen gerçekten anlatıyorsun karşı tarafa ama anlamadığı zamanlar olabiliyor. Adamın karnesini orada çıkartabiliyorum. Eğitim veriyorum tekrardan. İzlenebilirlik olmazsa şayet senin düzgün üretim yapman, kontrol etmen, geri dönüş yapman, problemleri çözmen çok zor. İmkansız desem yeridir. Tasarım konusunda kesinlikle diğer ülkelere nazaran daha başarılıyız. Üretim kalitesi açısından yine daha başarılıyız. Eksik kısmımız, eksik kalan tarafımız maliyeti tutturma konusunda. Ve onları alt edeceğimiz nokta ise bu işi bilime dökerek. Misal bir kimyasalı kullanıyorsan kimyaya uygun kullanman lazım. Onun amacına hizmet edip etmediğini görmen lazım. Kaynakları tüketmemen lazım. Yüksek maliyetlere sebep oluyor, mal oluyor bana. Benim bir yerde bunu kompanse etmem lazım. Bunu da işte dediğim gibi bilimden faydalanarak, işte yapay zekadan faydalanarak, Elyar'dan faydalanarak öne geçebiliriz. 6 yıl önce bir Elyar sistemini satın aldığım zaman insanlar o gözle bakıyordu. Nasıl gözle bakıyordu? Acaba benim işimi elinden alacak mı? Ben işsiz mi kalacağım? Görüşündeydi. Hatta ve hatta inanmamaya gidiyordu. İnanmamak için direniyordu. Ta ki sistemin rahatlığını gördükten sonra, onlara verdiği kolaylığı gördükten sonra bir ekstra bir göz, üçüncü bir göz olduğunu fark ettikten sonra inançları farklı oldu. Ve hatta bir otomasyon geldiği zaman kendileri bazen bana bir şeyler getirir. Ya böyle bir otomasyon varmış, böyle bir sistem varmış. Acaba biz buna da sahip olsak, bunu talep etsek mi? Ya da bunu projeye döksek mi? Evet, biz bir Ar-Ge firmasıyız. Bunları sürdürürken de hem içeride bir ekibimiz var, mühendis kadromuz, hem de üniversitelerle işbirliği içerisinde şu an çok ciddi projelerimiz söz konusu. Umarım olumlu sonuçlar alacağız. Sürdürülebilirlik açısından bizim Baykan Denim olarak su konusunda şu an mükemmel fabrika konumundayız. 1 kilogram ürün başına 65 litrenin altında kullanıyorsan şayet mükemmel fabrika konumundasın. Bunun dışında elektrik konusunda bizim kendi elektriğimizin %55'ini kendimiz üretiyoruz. Güneş enerjisiyle. Ve doğal gaz konusunda doğal gaz kullanmadan bu karbon ayak izimizi düşürmek adına bazı projelerimiz söz konusu. Bunu da yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tüketicilere olan mesajım:
kısıtlı bir kaynağımız var. Bu su olsun, enerji olsun. Dolayısıyla bir ürünü alırken sürdürülebilirliğe önem veren firmaları tercih etmemiz kesinlikle daha makul olacaktır. Tabii biz de bu el yarın sürdürülebilirlik kampanyalarına destek veriyoruz. Fuar dediğin zaman o makineyi görmem lazım. Belki yeri gelir o makineye dokunmam lazım. Sormam, sorgulamam gerekiyor. Çünkü fuar ortamları çok kıymetli ortamlardır benim nazarımda. Farklı fikirlerin, farklı bakış açılarının olduğu bir ortamdır, olduğu bir alandır. Ufkumuzu daha genişletmek için o alanlara mümkün mertebe uğramamız gerekiyor. Tür fuarların online dışı, yüz yüze olan bildiğimiz canlı fuarlardan bahsediyorum. Daha mantıklı, daha makul geliyor benim açımda. Tabii bu El Yar'ın 40. yılı için ben söyleyeceğim aslında birçok şey var. Benim gördüğüm tekstilde devrim yaratıldı. İnanılmayan ya da insanlar için olmaz dediği şeyleri yaptınız. Ben bunu kendim görüyorum ve kendim duyuyorum. Yaptığınız işte emek kokuyor. Onu da fark ediyorum. Ve ayrıca yerli bir firmanın olması da ayrı bir sizi gururlandırdığı gibi beni de gururlandırıyor. Gerçekten öyle, onu söyleyeyim size. Genel bakış açım budur yerli firmalara karşı ama başarılı. Şimdi yerli firma olması, işte kısmi başarılı olması seni gururlandırır, belki biraz mutlu eder ama bir de başarılı olması, hem yerli olması mükemmel bir mutluluk veriyor, bir gurur veriyor. Umarım bahsettiğiniz o diğer projeleriniz de gerçekleşir. Bunu heyecanla bekliyoruz. Nice 40 yıllar dilerim sizlere.